Penguin'in 6. bölümü olan Altına Hücum, Carmine Falcone'nin ölümünün ardından oluşan kaotik güç boşluğuna daha da derinlemesine iniyor. Gotham'ın yeraltı dünyasındaki konumunu geri almaya kararlı olan Oz, yeni bir operasyon üssü kuruyor ve tehlikeli ittifaklarda geziniyor. Sofia Falcone yükselişine devam ediyor, gücünü pekiştiriyor ve kendi yolunu çiziyor. Bu sırada, Francis'in kötüleşen sağlık durumu, Oz'u derinden etkiliyor ve onu hem zayıflıklarıyla hem de eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmeye zorluyor. Oz'u, Gotham'ın çürümesinin dokunaklı bir simgesi olan terk edilmiş bir mağazada sığınak ararken buluyoruz. Bir zamanlar görkemli olan bu yapı, Gotham'ın unutulmuş ruhları için bir sığınak haline geliyor. Oz, onların içinde bulunduğu durumu fark ediyor ve onlara yeni bir hayata şans sunuyor. Bu şefkat eylemi, Oz'un içinde bir empati ışığı, daha derin bir karmaşıklığı ima ediyor. Bu yeni amaç, Oz'un yeniden inşa etme arzusunu körüklüyor. Kendisinde ve unutulanlarda potansiyel görüyor. Mağaza, Gotham için özlemlerinin bir mikrokozmosu haline geliyor. Ancak geçmişinin hayaletleri onu takip ediyor ve kefaret yolu tehlikelerle dolu. Sofia Falcone, sadece Carmine'nin kızı olmaktan çok daha fazlası olduğunu kanıtlayarak, kendi başına zorlu bir güç olarak ortaya çıkıyor. Gotham'ın yeraltı dünyasında kurnazlık ve acımasızlıkla ilerliyor, ittifaklar kuruyor ve tehditleri ortadan kaldırıyor. Hırsı, babasının mirasını onurlandırma ve iktidara giden kendi yolunu çizme arzusuyla besleniyor. Sofia'nın Oz'la ilişkisi belirsizliğini koruyor. Her ikisi de Gotham'ı yönetmeyi paylaşırken, yöntemleri farklılık gösteriyor. Sofia soğuk, hesapçı bir pragmatizme sahipken, Oz ahlaki bir pusulayla boğuşuyor. Bu fark, Titanların çatışması için zemin hazırlıyor. Francis'in kötüleşen sağlık durumu, Oz'un hırslarının insani bedeline dair sürekli bir hatırlatıcı görevi görüyor. Hastalığı Oz'u derinden etkiliyor ve onu hem eylemlerinin sonuçlarıyla hem de iktidar arayışında yaptığı fedakarlıklarla yüzleşmeye zorluyor. Bir zamanlar sarsılmaz olan mafya babası, dikkatlice inşa edilmiş cephesini paramparça etmekle tehdit eden suçluluk ve çaresizlik duygularıyla boğuşuyor. Oz'un bu anlardaki kırılganlığı onu insanlaştırıyor ve Penguin maskesinin altındaki adamı ortaya çıkarıyor. Kontrol arzusu ile kardeşi için duyduğu sevgi arasında kalmış durumda ve bu çatışma, karakterinin karmaşıklığını vurguluyor. Francis'in kaderi pamuk ipliğine bağlı ve bu durum, Gotham'ın affetmeyen ortamında hayatın kırılganlığının ve her zaman mevcut olan kayıp tehdidin acımasız bir hatırlatıcısı. 5. Bölüm, ele geçirilmeye hazır bir şehir, Oz'un güç oyunu. Altına hücum, Oz'un cüretkar bir güç oyunu düzenlerken, stratejik parlaklığını gözler önüne seriyor. Yakın zamanda meydana gelen depremin etkisinden hala kurtulamayan ve yolsuzluğun pençesinde kıvranan Gotham'ın ele geçirilmeye hazır olduğunu fark ediyor. Şehrin zaaflarından yararlanıyor. Yeni kaynaklarını ve nüfuzunu kullanarak kilit oyuncuları manipüle ediyor ve mevcut güç yapılarından faydalanıyor. Belediye meclisi üyesi Haddi ile yüzleşmesi, kurnazlığını ve acımasızlığını gözler önüne seriyor. Haddi'nin yolsuzluğunu ortaya çıkarıyor, masayı yolsuz yetkiliye çeviriyor ve kendi gücünü pekiştiriyor. Bu hesaplı hamle, Gotham'ın seçkinlerine açık bir mesaj gönderiyor. Oz, hesaba katılması gereken bir güçtür ve hedeflerine ulaşmak için hiçbir şeyden geri durmayacaktır. 6. Bölüm, Yeraltı dünyasının yankıları, Oz'un sorgulanan ahlakı. Oz'un eylemleri genellikle kendini koruma ve iktidar arzusuyla yönlendirilse de, altına hücum, oyundaki incelikli bir ahlakı ortaya koyuyor. O, tek boyutlu bir kötü adam değil,
geçmiş travmaları ve Gotham'ın affetmeyen gerçekleri tarafından şekillendirilmiş karmaşık bir figür. Şehrin ezilenlerine duyduğu şefkat, ne kadar hesaplı olursa olsun, onu Carmine Falcone veya Sal Maroni gibi isimlerden ayıran bir empati kapasitesine işaret ediyor. Yine de, şiddete ve manipülasyona başvurma isteği, hırslarının gerçek doğası hakkında soruları gündeme getiriyor. O çarpık bir kurtuluş biçimi sunan bir kurtarıcı mı, yoksa sadece kontrol için yarışan bir başka yırtıcı mı? Bölüm, bizi iyi ve kötü arasındaki ince çizgiyi ve Gotham gibi yozlaşmış bir şehirde, kurtuluşun gerçekten mümkün olup olmadığını düşünmeye bırakıyor. 7. Bölüm, Yavaş Yanmanın Sanatı, Altına Hücumda Ritim ve Atmosfer. Altına hücum, gerilimin kademeli ve organik olarak artmasına olanak tanıyan, hikayeyi yavaş yavaş işleyen bir yaklaşımı ustaca kullanıyor. Bölümün kasıtlı ritmi, Oz'un iktidara yükselişinin metodik doğasını yansıtıyor ve her sahne, beklenti ve dehşet duygusunu artırmak için titizlikle hazırlanmış. Atmosferik sinematografi ve etkileyici müzik, bölümün sürükleyici kalitesini daha da artırıyor. Gotham, yaşayan, nefes alan bir varlık gibi hissediliyor ve çürüyen ihtişamı, şehrin lütuftan düşüşünün sürekli bir hatırlatıcısı. Chiaroscuro aydınlatmasının kullanımı, anlatıya nüfuz eden ahlaki belirsizliği yansıtan bir huzursuzluk ve gerilim duygusu yaratıyor. 8. Bölüm, Gotham'ın düşüşü, uçurumun kenarındaki bir şehir. Altına hücum, Gotham'ın kaosa sürüklenişinin kasvetli bir resmini çiziyor. Şehir, suç, yoksulluk ve yolsuzluğun pençesinde kıvranıyor. Bir zamanlar görkemli olan kurumları ihmal ve çürümenin ağırlığı altında çöküyor. Şehrin içinde bulunduğu çalkantının fiziksel bir tezahürü olan deprem, hem arazide hem de sakinlerinin ruhunda izlerini bırakmış. Bölümün Gotham'ı tasviri, kontrolsüz açgözlülük ve yolsuzluğun sonuçlarının acımasız bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Çöküşün eşiğinde sallanan, çaresizlik ve umutsuzluk için bir üreme alanı olan bir şehir burası. Bu kanunsuzluk ve korku ortamında, Oz ve Sofia gibi figürler gelişiyor. Hırsları onları çevreleyen kaosla besleniyor. 9. Bölüm, Penguin'in Gambit'i, ileriye bakış. Altına hücum, izleyicileri koltuklarının ucunda bırakan, daha sonra neler olacağını görmeyi hevesle bekleyen uğursuz bir notla sona eriyor. Oz'un Gotham üzerindeki hakimiyeti sıkılaşıyor. Ancak iktidara giden yolu güvenli olmaktan çok uzak. Sofia Falcone, hırsı ve acımasızlığı sürekli bir tehdit oluşturan zorlu bir düşman olarak kalıyor. Bölümün kapanış anları, Gotham'ın yeraltı dünyasının manzarasını kaçınılmaz olarak yeniden şekillendirecek ihanetlere, güç mücadelelerine ve tırmanan şiddete işaret ediyor. Oz gücünü pekiştirirken, sadakatini, kararlılığını ve insanlığının özünü test edecek imkansız seçimler yapmak zorunda kalacak. Sahne, hem destansı hem de unutulmaz olmayı vaat eden Gotham'ın ruhu için bir savaş, heyecan verici bir hesaplaşma için hazırlandı.